Elimizdeki gıdalar, her zaman göründüğü kadar masum değildir. Yiyeceklerimizde saklanan ve sağlığımızı tehdit eden birçok tehlikeli bakteri bulunmaktadır. Bu videoda, gıdalarımızda en sık karşılaşılan 5 tehlikeli bakteriyi ve bu bakterilerin özelliklerini keşfedeceğiz. Salmonella, birçok insanın adını duyduğu, fakat hakkında çok az şey bildiği, tehlikeli bir bakteridir. Bu bakteri, özellikle gıdalarda bulunarak, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Enterobakteri ailesine ait, gram-negatif bir bakteri cinsidir. Genellikle kamçıları sayesinde hareketli olan bu bakteriler, çubuk şeklindedir ve genellikle hayvanların ve insanların bağırsaklarında bulunurlar. Salmonella, özellikle iki ana türü ile bilinir. Bu iki tür, Salmonella enteritidis ve Salmonella typhimurium'dur. Bu türler, gıda yoluyla insanlara bulaşarak, salmonelloz adı verilen hastalığa neden olabilir. Hücre duvarında lipopolisakkarit içeren dış zar ile karakterize edilir. Bu özellik, bakterinin bağışıklık sistemine karşı direnç göstermesine yardımcı olur. Salmonella, oksijensiz ortamda da yaşayabilen, fakültatif anaerobik bir organizmadır. Bu durum, hem oksijenli, hem de oksijensiz ortamlarda çoğalabileceği anlamına gelir. Optimal büyüme sıcaklıkları, 35 ila 37 santigrat derece olup, bu nedenle, insan vücudu gibi ılıman ortamlarda kolayca çoğalabilirler. Asidik ortamlarda bile hayatta kalma yeteneğine sahiptir. Mide asidinden korunarak, bağırsaklara ulaşabilir ve burada enfeksiyona neden olabilir. Ayrıca, düşük sıcaklıklarda da hayatta kalabilirler, böylelikle, buzdolabında saklanan yiyeceklerde bile bulunabilirler. Salmonella, ısıya karşı hassastır ve bu nedenle yeterli pişirme ile öldürülebilir. Bu tehlikeli bakterinin bulaşma yolları oldukça çeşitlidir. En yaygın bulaşma kaynağı, kontamine olmuş gıdalardır. Çiğ veya az pişmiş etler, özellikle tavuk, hindi ve diğer kümes hayvanları, salmonellanın sıkça bulunduğu gıdalar arasındadır. Yumurta ve yumurta ürünleri, pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri de, bu bakteriyi barındırabilir. Ayrıca, kontamine su veya gübre ile temas eden taze sebze ve meyveler de risk taşır. Salmonella ile enfekte olmak, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Enfeksiyonun belirtileri, genellikle bakteri alındıktan 6 ila 72 saat sonra ortaya çıkar ve karın ağrısı, ishal, bulantı, kusma, ateş ve titreme gibi belirtileri içerir. Bu belirtiler, genellikle birkaç gün içinde geçse de, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde, yaşlılarda ve küçük çocuklarda, daha ciddi sonuçlar doğurabilir. Bazı durumlarda, enfeksiyon kan dolaşımına yayılabilir ve hayatı tehdit eden komplikasyonlara neden olabilir. Salmonella enfeksiyonundan korunmak için, birkaç basit ama etkili önlem alınabilir. İlk olarak, gıdaları iyi pişirmek önemlidir, özellikle et, tavuk ve yumurtaları iyice pişirerek, bakterilerin öldüğünden emin olun. Hijyen kurallarına uymak da, kritik öneme sahiptir. Mutfakta çalışırken, ellerinizi sık sık yıkayın ve çiğ gıdalarla temas ettikten sonra, ellerinizi ve mutfak yüzeylerini temizleyin. Çapraz bulaşmayı önlemek için, çiğ ve pişmiş gıdaları ayrı tutun ve çiğ et ve sebzeler için, ayrı kesme tahtaları kullanın. Ayrıca, yiyecekleri uygun sıcaklıklarda saklayarak, bakteri üremesini önleyin. Listeria ise, gıdalarda bulunan ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen, bir diğer tehlikeli bakteridir. Bu bakteri, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde, yaşlılarda, hamilelerde ve yeni doğanlarda, tehlikeli enfeksiyonlara neden olabilir. Listeria monocytogenes, gram-pozitif, çubuk şeklinde bir bakteridir. Listeria cinsinin en bilinen ve en patojenik türüdür. Bu bakterinin en dikkat çekici özelliği, soğuk ortamlarda hayatta kalabilmesidir. 4 santigrat derece gibi düşük sıcaklıklarda bile çoğalabilir, bu da onu buzdolabında saklanan yiyecekler için bile, bir tehdit haline getirir. Listeria, aerobik ve fakültatif anaerobik bir bakteri olup, hem oksijenli hem de oksijensiz ortamlarda büyüyebilir. Ayrıca, yüksek tuz konsantrasyonlarına ve geniş bir pH aralığına tolerans gösterebilir. Listeria'nın, hücre içi patojen olma yeteneği de dikkat çekicidir. Bakteri, konak hücre içine girdikten sonra, aktin filamanları kullanarak, hücre içi hareket eder ve bitişik hücrelere yayılır. Bu yetenek, bağışıklık sisteminin, bakteriyi tanıyıp yok etmesini zorlaştırır. Kuraklık ve yüksek tuz konsantrasyonlarına karşı dirençlidir, bu da gıda işleme ve depolama süreçlerinde, hayatta kalma şansını artırır. Ayrıca, biyofilm oluşturma yeteneğine sahiptir, bu da yüzeylere yapışarak, temizleme ve dezenfeksiyon işlemlerini zorlaştırır.
Bu özellikleri sayesinde, Listeria'nın, gıda işleme tesislerinde, uzun süre hayatta kalabilmesi ve ürün kontaminasyonuna yol açabilmesi mümkündür. Listeria, merkezi sinir sistemine ve plasentaya ulaşarak, ciddi enfeksiyonlara neden olabilir. Bu önemli bakterinin, gıdalarda bulunma yolları oldukça çeşitlidir. Kontamine olmuş su, toprak ve hayvan dışkısı, bu bakterinin gıda tedarik zincirine girmesine yol açabilir. Özellikle işlenmiş ve hazır gıdalarda, Listeria bulunma riski yüksektir. Bu bakterinin yaygın olarak bulunduğu gıdalar arasında, hazır yemekler, özellikle paketlenmiş sandviçler, salatalar ve diğer hazır yemekler bulunur. Ayrıca pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri, özellikle peynirler ve yumuşak peynirler, Listeria için risk taşır. Dilimlenmiş et ürünleri ve sosisler gibi etler ve deniz ürünleri, özellikle tütsülenmiş ve paketlenmiş balık ürünleri de, Listeria'nın bulunabileceği diğer gıdalar arasındadır. Listeria enfeksiyonu, listeriosis adı verilen, ciddi bir hastalığa neden olabilir. Listeriosis, sağlıklı bireylerde hafif belirtilerle seyredebilirken, risk altındaki gruplarda, hayatı tehdit eden komplikasyonlara yol açabilir. Listeriosis belirtileri, genellikle bakteri alındıktan 1 ila 4 hafta sonra ortaya çıkar ve ateş, kas ağrıları, bulantı ve ishal gibi belirtileri içerebilir. Daha ciddi vakalarda, baş ağrısı, ense sertliği, bilinç değişiklikleri ve merkezi sinir sistemi enfeksiyonları görülebilir. Escherichia coli ise, gram-negatif, çubuk şeklinde bir bakteridir ve Enterobakteri ailesine aittir. Çoğu Escherichia coli türü, insan ve hayvanların bağırsaklarında zararsız bir şekilde yaşar ve sindirim sürecine yardımcı olur. Ancak bazı patojenik suçlar, özellikle Shiga toksin üretenler, ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu suçlar, Shiga toksini üreterek, bağırsak hücrelerine zarar verir ve ciddi hastalıklara yol açar. Escherichia coli, hem aerobik, hem de fakültatif anaerobik bir organizma olup, geniş bir sıcaklık aralığında büyüyebilir. Bu bakterilerin kontaminasyon kaynakları, oldukça çeşitlidir. En yaygın kaynaklar arasında, kontamine su, çiğ veya az pişmiş etler, özellikle kıyma ve süt ürünleri bulunur. Ayrıca, gübre ile kirlenmiş toprakta yetişen sebze ve meyveler de, Escherichia coli ile kontamine olabilir. Bakteri, hayvanların dışkıları ile doğrudan temas yoluyla veya kontamine olmuş su ile, tarımsal ürünlere bulaşabilir. Çiğ süt ve pastörize edilmemiş süt ürünleri de, Escherichia coli taşır. Gıda işleme sırasında, hijyen kurallarına uyulmaması ve çapraz kontaminasyonda, yayılma yolları arasında yer alır. Escherichia coli enfeksiyonu, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Enfeksiyon belirtileri, genellikle bakteri alındıktan 3 ila 4 gün sonra ortaya çıkar ve şiddetli karın krampları, bulantı ve kusma gibi belirtileri içerir. Bazı vakalarda, özellikle çocuklar ve yaşlılar gibi hassas gruplarda, enfeksiyon hemolitik üremik sendrom adı verilen, böbrek yetmezliğine yol açabilecek, ciddi bir duruma ilerleyebilir. Bu sendrom, kırmızı kan hücrelerinin parçalanmasına ve böbreklerin zarar görmesine neden olabilir ve tedavi edilmediğinde ölümcül olabilir. Enfeksiyonlarından korunmak için, çeşitli önlemler almak gereklidir. İlk olarak, etlerin, özellikle kıymanın, iyi pişirilmesi önemlidir. İç sıcaklığın 70 santigrat dereceye ulaşması, bakterilerin öldüğünü garantiler. Çiğ ve pişmiş gıdaların ayrı tutulması, çapraz kontaminasyonu önlemek için kritik bir adımdır. Eller, mutfak yüzeyleri ve ekipmanlar, düzenli olarak yıkanmalıdır. Çiğ sebze ve meyveler iyice yıkanmalı ve mümkünse soyulmalıdır. Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerinden kaçınılmalıdır. Ayrıca, güvenli su kaynakları kullanmak ve temiz su tüketmek, enfeksiyon riskini azaltmada önemli rol oynar. Clostridium botulinum ise, gıdalarda bulunabilen ve botulizm adı verilen ölümcül bir hastalığa neden olan, tehlikeli bir bakteridir. Bu bakteri, özellikle uygun şekilde saklanmamış veya işlenmemiş gıdalarda, ciddi sağlık riskleri oluşturabilir. Gram-pozitif, spor oluşturan, anaerobik bir bakteri türüdür. Bu bakterinin en belirgin ve tehlikeli özelliği, botulinum toksini üretmesidir. Botulinum toksini, bilinen en güçlü biyolojik zehirdir ve sinir sistemi üzerinde, felç edici etkiye sahiptir. Mikroskobik boyutlarda, tipik olarak 0.5 ila 2.0 mikron genişliğinde ve 2.0 ila 8.0 mikron uzunluğundadır. Bu bakteri, çubuk veya basit silindirik şekillerde olabilir. Optimal büyüme sıcaklıkları,
genellikle 20 ila 45 santigrat derece arasında değişir, ancak bazı suşlar, daha düşük sıcaklıklarda bile büyüyebilir. Clostridium botulinum sporları, çevresel koşullara son derece dayanıklıdır ve toprak, su ve deniz ortamlarında yaygın olarak bulunur. Sporlar, uygun anaerobik ve düşük asitli ortamlarda aktif bakterilere dönüşerek, toksin üretmeye başlarlar. Bu durum, özellikle evde yapılan konserveler, vakumla paketlenmiş gıdalar ve düşük asitli konserve yiyecekler için büyük bir risktir. Clostridium botulinum'un gıdalardaki riski, sporlarının uygun koşullarda aktif duruma gelerek, toksin üretmesinden kaynaklanır. Ev yapımı konserve yiyecekler, özellikle yeşil fasulye, mısır, pancar gibi düşük asitli gıdalar, yüksek risk altındadır. Ayrıca, vakumla paketlenmiş gıdalar ve uygun şekilde pastörize edilmemiş hazır gıdalarda tehlike arz eder. Bu tür gıdalarda, bakterinin sporları, oksijensiz ortamda gelişerek toksin üretebilir. Toksin üretilmiş bir gıda tüketildiğinde, botulizm belirtileri ortaya çıkar ve bu belirtiler arasında kas zayıflığı, görme bozuklukları, yutma güçlüğü ve solunum yetmezliği bulunur. Botulizm, hızlı ve doğru tedavi edilmezse ölümcül olabilir. Clostridium botulinum enfeksiyonlarından korunmak için, alınabilecek çeşitli önlemler vardır. İlk olarak, evde konserve yapılırken çok dikkatli olunmalı ve doğru yöntemler kullanılmalıdır. Düşük asitli gıdaların konservesi için, basınçlı konserve yöntemi kullanılmalıdır. Çünkü bu yöntem, sporları öldürebilecek yeterli sıcaklığa ulaşır. Ayrıca, ticari olarak hazırlanan konserve yiyecekler açıldıktan sonra, herhangi bir şüpheli koku veya renk değişikliği varsa tüketilmemelidir. Vakumla paketlenmiş gıdaların saklanması ve işlenmesi sırasında hijyen kurallarına uyulmalı ve bu gıdalar uygun sıcaklıklarda saklanmalıdır. Pastörize edilmemiş veya uygun şekilde işlenmemiş gıdalardan kaçınılmalıdır. Gıda işleme ekipmanları ve yüzeyleri, düzenli olarak temizlenmeli ve sterilize edilmelidir. Campylobacter ise, mikroskobik boyutlarda, spiral veya kıvrımlı şekilli, gram-negatif bir bakteri cinsidir. Bu bakteriler, 0.2 ila 0.5 mikron genişliğinde ve 0.5 ila 5 mikron uzunluğunda değişen boyutlara sahiptir. Genellikle kıvrımlı bir şekle sahip olan Campylobacter, tek bir polar flagella ile hareket eder. Bunlar, mikroaerofilik koşullarda, yani az miktarda oksijen bulunan ortamda yaşayan ve bu nedenle, oksijenli ortamlarda yetişemeyen bakterilerdir. Optimal büyüme sıcaklıkları 37 ila 42 santigrat derece arasındadır. Bu nedenle insan vücudu gibi ılıman ortamlarda kolayca çoğalabilirler. Campylobacter, çoğu türünde katalaz ve oksidaz pozitif olduğu için, bu enzimleri üretebilir. Ayrıca, bu bakterilerin çoğu birçok farklı karbon kaynağını metabolize edebilir ve çeşitli biyokimyasal testlerde, pozitif reaksiyonlar gösterebilirler. Bu özellikler, Campylobacter'in mikrobiyolojik yapısını ve çevresel adaptasyon yeteneklerini belirler, bu da onları insanlarda enfeksiyona neden olan, önemli bir patojen haline getirir. Campylobacter, gıda kaynaklı enfeksiyonların, önde gelen nedenlerinden biridir ve özellikle çiğ veya az pişmiş tavuk etiyle ilişkilidir. Bu bakterinin gıda kaynaklı tehlikeleri, insanların enfekte hayvanların etleri veya hayvanların dışkılarıyla kontamine olmuş gıdaları tüketmesi sonucu ortaya çıkar. Çiğ tavuk eti, özellikle bağırsaklarındaki Campylobacter'lerden bulaşmış olanları, Campylobacter enfeksiyonu riskini taşır. Bununla birlikte, kontamine su, süt ürünleri ve diğer hayvansal ürünlerde, Campylobacter bulaşma riski taşır. Campylobacter enfeksiyonları, ishal, karın ağrısı, ateş ve bazen kanlı dışkı gibi semptomlara neden olabilir ve bu semptomlar, genellikle enfekte hayvanların etlerinin veya kontamine suyun tüketilmesinden sonra ortaya çıkar. Enfeksiyonlar genellikle kendiliğinden iyileşir, ancak bazı durumlarda, antibiyotik tedavisi gerekebilir, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan veya ciddi semptomları olan kişilerde tedavi şarttır. Campylobacter enfeksiyonlarından korunmanın en iyi yolu, gıda güvenliği önlemlerine dikkat etmektir. Tavuk eti gibi hayvansal ürünlerin iyice pişirilmesi ve sıcaklığın en az 75 santigrat dereceye ulaşması, Campylobacter gibi patojen mikroorganizmaların öldürülmesine yardımcı olur. Ayrıca, çiğ tavuk etiyle temas eden yüzeylerin ve ekipmanların iyice temizlenmesi ve sterilize edilmesi önemlidir. Çiğ etlerle temas eden diğer gıdaların ve yüzeylerin ayrı tutulması da, çapraz kontaminasyonu önlemeye yardımcı olabilir.
Ayrıca, pastörize edilmiş süt ve süt ürünleri tercih edilmeli ve kontamine su kaynaklarından uzak durulmalıdır. Yepyeni içerikler için abone olmayı unutmayınız.